Bilal Mazel abim bir şey soracağım ya. Bu İsrail sazanı uzak doğu kökenli bir balık abim. Bizim sularımıza ki tüm sularımıza nasıl geldi abim? Bir de burada dahil bunun kökenini kurutuyorlar abim. Ben bilemedim vallahi demiş. İç sularımıza nasıl geldi? Ya şey değil aslında. Yani uzak doğu kökenli derken bugün etrafımızdaki bütün ülkelerde var. Komşu ülkelerimizden bahsediyorum. Irak, İran, Libya, Suriye artık işte aklına ne gelirse Asya'da, Avrupa'da her yerde var. Nasıl geldi? Kazara gelmedi. Devlet eliyle bizzat salıyor. Popülasyonu azalan artık bir yerde neredeyse balığın bitme noktasına geldiği yerlerde 300 bin, 500 bin işte oradaki şeye göre su ürünlerinin belirlediği noktalara ve adetlere göre de salım yapıyorlar. Bizzat devlet ve ilgili makamları iç sularımıza bunu popülasyonu azalan yerlerde o popülasyonu korumak adına çünkü orada bir canlı olmak zorunda, balık olmak zorunda. Balık olmazsa göller bataklığa döner. Yani orada bir yaşam olması lazım, bir yaşam formu olması lazım. Dolayısıyla balık salınması lazım. Ama işte sen aynalı istiyorsun, pullu istiyorsun. Öyle bir şey yok. Biz balık tutalım diye bu balıklar salınmıyor barajlara. Bunun için de işte yurt dışından ithal ederek çok ciddi paralar ödenerek bu balıklar getiriliyor ve sularımızda balık popülasyonunun çok çok azaldığı artık kırmızı alarm verdiği yerlere salınıyor. Dolayısıyla zaten balığın bittiği bir yerde insanlar sonradan şöyle diyor. Ya önceden işte burada sazan vardı, kadife vardı. İsrail sazanına bir attılar ki onun da adı tırnak içinde söylüyorum İsrail sazanı değil. Bu tamamen bizim uydurduğumuz bir isim. Bu balık 6000 yıldan beri varlığını sürdüren orijinal bir sazangillerden familya. Adı da karas sazanı. Bütün dünyada da karas sazanı olarak bilinir. Ama bizde bir lakap uydurmuş zamanında 90'lı yıllarda ağacılar. İsrail sazanı demiş. Öyle de yürümüş gitmiş. İşte ekolojik sisteme zararı var. Balıkların yumurtasını yiyor. İşte ne bileyim yılda bilmem kaç kere yumurtluyor. En son bütün türleri yok ediyor ve tek tür kalıyor diye öyle bir yürümüş gitmiş. Aslında aslı astarı yok. Kızıldamlardan işte hep örnek veriyorum ya. Kızıldamlarda 20-25 senedir var bu karas sazanı ve hala şu an popülasyonu karas sazanın popülasyonu Kızıldamlarda o kadar az ki anca böyle atmosferik basıncın biraz yüksek olduğu zamanlarda sadece karas sazanı tutabilirsin. Yerli gelmiyor basınç yüksekliğinde. Onun haricinde basınç düşükken tutma ihtimalin yok. Hep yerli sazan, hep yerli sazan. 30 senede abi 25 sene yani dünden bugüne değil ki 25 seneden bahsediyoruz. 25 senede bu balık hakikaten böyle ekosisteme zararlı olan bir balık türü olsaydı, gittiği yeri katledip tek tür olan bir balık olsaydı, Kızıldamlar'da şu anda karas sazanından başka hiçbir balık tutamıyor olurduk. Kimse de oraya balık salmıyor. Yani kendi halinde öyle döngüsel bir şeyi olan bir göl Kızıldamlar. Çok nadiren böyle işte duyuyoruz 20 bin, 50 bin işte salınmış. Onda tabii resmi olarak teyit edemiyoruz duyumlar. Birileri belki söylüyor. Ama diyeceğim şu ki bu balın hiçbir şeyde zararı yok. Fakat öyle almış, yürümüş, gitmiş. İnsanlar buna inanmış, bu şekilde kanıksamış ve bu balığa karşı hala böyle bir nefreti var. Bu ticari balıkçıların ilk başlarda avlandıkları ağların aslında bu balığa uygun olmadığından dolayı ağlarını yırtıyordu. Ağları çok zarar gördüğü için dolayısıyla buna da öyle bir lakap takmışlardı ve hatta devletten para almak için bile böyle bir bazı şeyler bile çıkartmışlardı. İşte devlet bize bilmem kaç kilo başına 2 lira versin, 5 lira versin, biz bunu temizleyelim buradan. Bir de yani para karşılığı böyle şeyler bile çıkmıştı, söylentiler bile çıkmıştı. Ama daha sonradan ağlarını değiştirdiler ve bu balıkları avlamaya başladılar. Ticari anlamda da hani yine tırnak içinde söyleyeceğim bu balın ekonomik anlamda bir değeri yok. Ekonomik değeri olan balıkları da yok ediyor veyahut da onlara zarar veriyor şeklinde hep böyle dillendirmişlerdi. Ama pek de hala şu an ekonomik değeri var. Harika para kazanıyorlar. Ee, iyi ki bu balık var diyorlar hatta o derece. Ama onlar bile bu işin ticaretinde olan insanlar artık bu balığa veli nimet gözüyle bakıyorken bizim ticari bir şeyimiz yok. Biz amatör balıkçıyız. Bu işin keyfindeyiz, zevkindeyiz ama niye hala bu balığa böyle nefretle yaklaşıyoruz? Bu balığa böyle ayrı bir yaratık muamelesi yapıyoruz. Ben bunu hala çözemiyorum. Hani bırakın karaya salmayı bilmem neyi çukur açıp gömenler var.
Yani şarbon hastalığı mı var kardeşim balıkta? Çukur açıp gömmek nedir diri diri? Yani ne olursa olsun bu bir katliam. Yazık günah. Yani balığın olmadığı ülkemizde artık her yerde balık çok az. Dostlar inanın her yerde balık çok az. Balık popülasyonunun iyi olduğu yerler vardır ama sonuçta oralarda belli bir ömür var. Birkaç sene daha gider ondan sonra oralar da keser. Sonuçta popülasyonu korumayan bir toplumuz ülkece ve üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen kendi iç denizimiz olmasına rağmen balık yiyemeyen bir toplumuz. Maddi imkansızlıklardan dolayı da olabilir. Diğer faktörler de olabilir. Balık yiyemiyoruz ya. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Kim yani ne kadar balık yiyor ki? Ayda kaç kilo? Hani hep böyle bir şeyin hesabı yapılır ya. Ayda kaç kilo et yiyebiliyor gibi mesela. Eee Kimimiz ne kadar balık yiyoruz ki? Yani balığın olmadığı bu ülkede, balığın çok az olduğu ve insanların ulaşamadığı bu ülkede veli nimet gibi bir balık var ve insanlar karaya atıyor. Yazık. Yahu balık yemediği halde bu balık yenmez. O kılçıklı, tahta gibi bilmem ne gibi diyenler var. Ya yedin mi? Yememiştir. Eminim yememiştir. Çok lezzetli. Biz defalarca yaptık. Ee, Videolarını da çektik, sizlere de anlattık ve şunu dedik her zaman. Bu balığı yiyorsanız yiyin, yemiyorsanız salın. Yahu çukur açıp gömmek nedir? Ne gariban insanlar var ya, ne gariban insanlar var. Yani bir kilo et alamıyor, işte bir kilo balık yiyemiyor falan filan. Yahu en azından onlara götürün, garibanlar sevinsin ya, yerler ya. Çok lezzetli, çok güzel bir balık yaptıktan sonra. Sazan da kılçıklı, sazan ağır kılçıklıdır. Yerli sazandan bahsediyorum. Bu balıkta da o kadar var. İyi temizleyip iyi pişirdikten sonra hem çok çok lezzetli bir balık hem de neredeyse iyi temizledikten sonra ve iyi pişirdikten sonra o kılçıklar bile kalmıyor. Ki şunu da söyleyeyim, yani defalarca yiyen biri olarak söyleyeyim ki ben çok balık yemem. Normal sazanda yani yerli sazanda bazen böyle bir çamur kokusu olur, bazen yosun kokusu olur. O tat böyle ağzına gelir, böyle yapış yapış olur bilmem ne. Ne kadar iyi de pişirirsen pişir. Hatta bazen öyle bir kokar ki günlerce gitmez o koku yani. Evde balkonda falan yaptığını düşün. Ama karas sazanında bu olmuyor arkadaşlar. Tavuk eti gibi o kadar lezzetli, o kadar güzel. Ama yani bu konuları aslında sürekli dile getiriyoruz ama ben YouTube'da bazı kanallarda bazı şeylerde ne bileyim Instagram Reels videolarında veyahut da işte farklı platformlarda buna benzer videolar çok izliyorum ve hala yani insanların bu balığa böyle nefretle yaklaşmasına inanın çok üzülüyorum ya. O kadar çok video görüyorum ki yani işte böyle bu balığa haksızlık ediyoruz bence. Yani işte bilmem şöyle oluyormuş da ya hiçbiri olmuyor. Gittiği yeri kurutan bir balık olsaydı bu dediğim gibi Kızıldamlar'da 25-30 senede sadece kara sazan olurdu. Başka hiçbir balık türü olmazdı. Yani yarın bir gün gerçekten bu balığı mumla arayacağız ha. Yani zaten gidiyoruz 3 gün kalıyoruz tık demiyor. Ya iyi kötü bu balık en azından oltamıza geliyor bir olta zevkini veriyor. Ne bileyim balık seviyorsan yiyorsan yiyebiliyorsun. Bu da olmasa ne yapacağız? Yani bu kadar balıksızlığın olduğu bir ülkede balığın olmadığı popülasyonların çok çok azaldığı balık popülasyonunun azaldığı bir ülkede koca Türkiye'den bahsediyorum. Hani doğuda iyi yerler vardır. Batıda kimi göllerin popülasyonu iyidir. Genel olarak söylüyorum. Bu kadar balık yokluğunda bu balığı telef etmek, katletmek gerçekten akla mantığa uygun gelmiyor bana ya. Çok aptalca bir şey. Bu balığı yiyorsanız yiyin, yemiyorsanız salın. Bu balığın hiçbir şeye zararı yok. Yani olsaydı derdik yani ulan Kızıldamlar'da hakikaten böyle oldu. Bak 25-30 senede ne bir sazan kaldı ne bir bilmem ne kaldı. Yok yok. Yani normal zamanda 100 tane de bak bir tane karas sazanı gelirse öpte başının üstüne koy. Ciddi söylüyorum. Yani defalarca da kamp yaptık görmüşsünüzdür. Yani ben böyle işte çok video görüyorum. Bu balığa karşı hala böyle nefretle yaklaşıyorlar. Aman karayatına, aman salmayın. İşte şu bu falan yapıyorlar. Ya ne yapıyorsunuz abi ya? Yazık günah. Ne olursa olsun ya. Bu balık çok değerli bir balık ya. Yersin yemezsin hiç önemli değil. O konu o değil. Yiyen birine götür bir garibana götür ya. Üç parça beş parça balık yer ya hiç olmazsa. İnsanlar çöplükten ekmek topluyor be kardeşim. Sen nasıl bu balığı diri diri çukur kazıp gömersin ya? Ya bir yeri zaten biz kurutmuşuz bak o balığın suçu yok. Bir yeri kurutmuşuz, içinden geçmişiz. Ne ağ kalmış, ne karpit kalmış, ne şok kalmış. İçinden geçmişiz, kurutmuşuz ya.
Balık kalmamış orada, tamam mı? İnsanoğlu içinden geçmiş. Devlet de orada balık kalmadı diye atıyorum 500 bin tane kara sazanı salmış. Şimdi giden orada kara sazanı tuttuğunda da diyor ki, yani ben burayı katlettim demiyor. Biz yani insanlar olarak biz buranın içinden geçtik demiyor. Kara sazanı attılar buraya diyor. Bak hiçbir şey kalmadı, bir tek kara sazanı var diyor. Ulan balık yoktu zaten orada. Allah'tan ilgili makamlar oraya balık salmış. Neyse çok uzatmayayım. Bilal söylediği için üstünden bir daha geçelim dedim ve son zamanlarda da işte benzer çok videolar izliyorum ve üzülüyorum. Bu balın hiçbir zararı yok arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Kesin bilgi. 30 yıllık gözlemden bahsediyorum size. Olsaydı olurdu. Yumurta yiyormuş. Bütün balıklar yumurta yer ya. Sazan da yer. Hele hele gümüş. Hayatı yumurta yemekle geçer. Ama kimsenin gümüş balığına nefreti yokken bu balık yumurtası yiyormuş diye böyle nefret ediyor. Nefretle bakıyor. İşte biz de öyleydik. Biz de öyle biliyorduk. Biz de tuttuğumuzu karaya atıyorduk. İşte tehlikeli tür olduğuna inanıyorduk. Yıllarca böyle uyutulduk ama böyle olmadığını biraz gözlerinizi açıp incelerseniz, bir de böyle yılların verdiği bir tecrübeyle, bilgi birikimle biraz kıyaslama yaparsanız bu balın zaten hiçbir şekilde ne doğaya, ne canlılara, ne göle, ne ekosisteme zararlı olmadığını kavrayabilirsiniz. Yani çok böyle çetin, ciddi araştırmalara falan gerek yok. Yani sadece gözlemle bile anlayabilirsiniz. Yani diyeceğim şu ki hakikaten bu kadar balıksızlığın had safhada olduğu bir ülkede ne olursa olsun bu balığa karşı böyle düşmanca, nefretle yaklaşmak, bu balın kökünü kurutmak, işte temizlik yapıyoruz adı altında, e, bu balıkları böyle katletmek çok yanlış. Çok yanlış. Mesajları okuyayım. Şenol Can Semiz selamlar Yasin abi. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Şenolcum. Hoş geldin. Bilal Yılmazel, Metmaize Reis biliyorum ve özür diliyorum. İnan Reis çok yoğunum. Yeri geliyor 9'da anca varıyorum eve. O yüzden tüm kanaldan özür. Yoksa kalbim ve ruhum hep sizinle. Hele ki Yasin abi mallar rüyada demiş. Eyvallah. Önemli olan hep söylüyorum. İş aç boş ver. Bazen yayınları silmiyoruz. Sonradan da izleyebilirsin. Bilal Yılmazel abim burada da çıkıyor ama buradakiler kambur abim ya ama bildiğin karas yani. Yani karasın en büyük özelliği bir kere bıyıksız olmasıdır. Normal yerli sazanlarda bıyık olur, onda olmaz. Biraz daha böyle yüzgeçleri şeffaftır. Ağzı küçüktür. Yani onların da çeşidi var. Sazangiller dediğin zaman o sazangillerin içinde ne balıklar var. Hepsi sazangillerdendir. İsmi değişiktir. Bu da sazangillerden bir tür. Karas sazanı. O da böyle kamburu vardır, yassısı vardır, uzunu vardır. Çok böyle uzun yüzgeçli olanları vardır. Ama baktığında işte onların da tamamı işte çim sazanı, işte başka Latince ismi var, karas sazanı var. O familyadandır. Yani eğer bıyık yoksa, ağız yapısı küçükse, ne bileyim yüzgeçleri biraz şeffafsa zaten karas sazanıdır ya da onun ailesindendir, onun familyasındandır. Oktay Ceylan selamünaleyküm kardeşim. Muhabbetiniz bol olsun demiş. Teşekkürler Oktay abi hoş geldin. Antalya'ya selamlar. Ama bu balon balığı ekosisteme ne yarar var bilmiyoruz. Direkt balon balığını bitirelim. Ama bu balon balığı dünyada var. Yani her yerde var. Daha yeni meşhur oldu. Şurada ne bileyim ya belki daha önceden de biliniyordu ama son zamanlarda biraz böyle bir dillendi. İşte çok tehlikeli, zehirli şu bu. Ya doğada yaratılan her canlının bir görevi vardır. Belki onun da görevi yıllar sonra anlaşılacak ve denilecek ki ulan bu balık aslında hiç öyle değilmiş de diyebiliriz. Tabi bilemiyorum ama tehlikeli de olabilir. Bilmiyorum ama her yaratılan canlının bir görevi var bence. Ve Allah bunu bilerek yaratmıştır. Yarın bir gün bakarsın bu balığın işte şeyinden belki bir kanser ilacı üretilir. Belki bilmem ne bir şeyler çıkar. Ya olur mu? Olur. Bilemezsin. Ama tabii bu farklı bir şey yani. Bilmediğim için tabii yorum da yapamam. Balon balığı ile ilgili. Ama kara sazanına hakimim. 30 yıllık gözlem biliyorum abi. Yani bu balığın zararı yok. Yani belki hepiniz biliyorsunuz. Şöyle bir düşündüğünüzde ya hakikaten yani ben de görmedim diyeceksiniz. Eminim elinizi vicdanınıza koyun. Bu balın bir zararını gördünüz mü? Bir yerde popülasyon azsa, balık kalmamışsa orayı bitiren biziz ya. Sen ben bizim oğlan biz bitirdik. Biz amına koyduk oradan. Ne balık bıraktık ne bir şey bıraktık. Ondan sonra devlette ilgili makamlar
oradaki popülasyonu arttırmak amacıyla kara sazanı salmıştır. Ama sonradan da ya işte burada sazan vardı, şu vardı, bu vardı. Kara sazanı bir attılar 100 sene önce. Hiçbir şey kalmadı. Sadece kara sazanı kaldı zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Orayı zaten biz bitirmişiz zamanında. Şenol Can Semiz turnada Levrek'te istilacı değil mi Yasin abi? Onlar da tutup suyun dışına atalım o zaman. Yani onlar biraz daha şöyle hani bizim kendi iç sularımızın has balıkları, yani bunlar bilinen türler, bizim iç sularımızın balıkları. Ama bu kara sazan sonradan getirildiği için istilacı deniyor. Ama oradaki istila şu değil, hani bir yere girip istila etmek, orayı işte mahvetmek, o anlamda değil. Ama milletin zihninde istila deyince o geliyor. İşte kara sazanın istilacı hani gittiği yeri kurutacak zannediyor da öyle bir şey yok. Yok ya, bu balık kendi halinde bir balık ya. İnanılmaz faydası var. Göle, her şeye faydası var. O zamanında İsrail sazanı diye lakap takan işte ağacılar şu an bundan çok güzel para kazanıyorlar. Onların bile derdi olmaktan çıkmış bu balık. Bizim hala derdimiz ya. Biz niye bu kadar böyle bu balığa hala nefretle bakıyoruz? Böyle birkaç canlı yayın öncesindeki canlı yayınlarda da bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi Manyas Kuş Cenneti vardı. Türkiye'nin en büyük böyle dünyaca bilinen kuş cenneti Manyas Kuş Cenneti'nde kuş kalmamıştı. Kuş. Kuş cennetinde kuş kalmadı. Neden kalmadıydı? Balık bitmişti. Orada 17-18 tane kooperatif var. Ağacı var. Tekneler, kayıklar. Tonlarca balık kaldırıyorlar her gün. Düşünün yani. Balık popülasyonu öyle bir azalmıştı ki kuş uğramamaya başladı oraya. Bütün böyle kıtalar arası uçuş koridoru olarak orayı her böyle dönem göç eden kuşlar bir anda elin ayağını kesti ya. Kuş kalmadı balıksızlıktan. Oraya yüz binlerce, milyonlarca kara sazanı attılar da tekrar Manyas Kuş Cenneti oldu. Bu balığın sayesinde. Kara sazanın sayesinde. Ve oranın ağacıları tonlarca kara sazanı tutup piyasaya veriyorlar. Bu işten çoluğuna çocuğuna ekmek yediriyorlar. Çok güzel para kazanıyorlar. Ticari anlamda da çok mutlular. Bu balığın sayesinde. Hani ekonomik değeri yoktu? He? Hani ekonomik değeri olan balık türlerini yok ediyordu. Ya onlar bile mutlu ya hayatından. Onların derdinde artık böyle bir İsrail sazanı diye bir derdi yok. Bizim niye hala var? Neyse devam edelim. Etmaize İsrail Rail Rail. Ya hala böyle şey bile zannedenler var. İşte genetiğiyle oynanmış İsrail'in oyunu bizim iç sularımızdaki işte balık türlerini yok etsin diye ajanlar tarafından salınmış falan. Neler neler. Ya oğlum, bu balığın adı Karasazan, İsrail değil. O bizim uydurduğumuz isim ya. Yani böyle zamanında ağacılar buna İsrail demişler. O yürümüş gitmiş. İsrail'in bile haberi yok bundan. Ey Allah'ım ya. Balıkçı ve doğa tutkunu, çok haklısın Yasin abi. Geçen hafta Kızıldamlar'da bir tane dahi İsrail vurmadı. Solucan takmama rağmen istilacı olmuş olsa şimdiye kadar orada tek hakim olması gerekirdi. Ya aynen, yani diğer türleri yok ediyor şeyi bir kere çoktu, yani öyle bir şey yok. Ya dünden bugüne 3 yılda 5 yılda demiyorum, 25 yıldan bahsediyorum arkadaşlar. 25 senede ya olacaksa böyle hani bütün türleri yok edip tek tür olarak kalacaksa 25 sene de olurdu ya. Az bu zaman ne? Çeyrek asırdan bahsediyorum arkadaşlar. Çeyrek asır. Öyle olsaydı, öyle bir şey varsa da olurdu yani. Metmaize, balık etini lezzetsiz yapan kan, İsrail eti bembeyaz, bir damla kan yok. Ben balık yemiyorum ama yenilebileceği belli İsrail'in demiş. Halil Özalp abi, canım kara sazan çekti, bol limon demiş. Perna, asıl istilacı, en yırtıcı, en iri, en güçlü, suda hareketli, her şeyi tutan canavar yayın balığıdır. Meriç Nehri İpsala'dan Karas'ın kökünü kuruttum, yayın balığı en istilacıdır demiş. Bilal Yılmazel abim, tamam da buralarda neden yok sence? Aynalı ve düz sazan var. İnan çok merak ediyorum abim. Acaba kendimce soruyorum. Biten yerlerde hızlı üretim anlamında mı? Tam anlayamadım Bilal. Abim tamam da buralarda neden yok sence? Kara sazanı mı yok oralarda? Aynalı ve düz sazan var.
İnan çok merak ediyorum abim. Acaba kendimce soruyorum. Biten yerlerde hızlı üretim anlamında mı? Ya az önce söyledim. Bunu devlet popülasyonu azalan yerlerde belirlediği noktalara yurt dışından bilmem kaç milyon dolarlar harcayarak satın alarak iç sularımıza salıyor. O gölün bekası için. Orada bir canlı hayat olsun diye. Şimdi sen Hollanda'da yaşıyorsun. Hollanda'da demek ki popülasyon azalmıyor. Azalıyorsa da belki o şeyi destekleyecek, balık salımı yapabilecek kendi çiftlikleri var. Kalkıp da bizim gibi Azerbaycan'dan, Suriye'den, Irak'tan falan para verip kara sazanı alıp da iç sularına salmıyor demek ki. Sen Hollanda'da yaşıyorsun. Oranın işte Balıkçılık Bakanlığı veyahut da işte neyse orada kendi iç sularına dışarıdan kara sazanı getirip salmamış demek ki. Kendi çiftliklerinde yetiştirip belki iç sularını, gölleri destekleyecek balıkları var. Popülasyon bir yerde azaldığı zaman takviye yapabilecek belki yetenekleri var. Bizde yok. Bizde zaten Allah kerim her yer bitmiş, azalmış. Para verip dünya şey getiriyoruz. Kara sazanı getirip iç sularımıza salıyoruz. Veli nimet dediğim gibi ama biz de beğenmiyoruz ya. Tuttuğumuzu karaya atıyoruz. Öyle bir durum var. Emre Özsan sazan yani e, Cyprinidae familyası yaklaşık 370 cins içeriğinde 1270'e yakın yaşayan tür dahil 3000'den fazla balık türüyle en çok çeşitliliğe sahip balık familyasından biridir. Wikipedia demiş. Bak yani o familyanın içinde ne balıklar var yani. İşte sazangiller diyoruz ya. Dünya balık var onun içine. Kara sazan da bunlardan aslında biri. Öyle geniyle, genetiğiyle oynanmış bilmem ne öyle bir balık değil. Kara sazanı yıllardan beri olan orijinal bir tür sazangillerden. Perna yayın balığıdır. Meriç Nehri'nde karasın kökünü kuruttu. Karasın kökünü kuruttu. Kim istilacı söyleyin arkadaşlar yani demiş. Bak yayın balığı orada da karasın dediği yani İsrail sazanın kökünü kurutmuş. Yayın. Kurusa bile işte tekrar devlet ne yapacak? Oraya salacak. Abi sonuçta İsrail adı. Halbuki balık işte benim de adım Bilal. Aynen öyle yani balığın suçu ne ya? Ki adı da İsrail sazanı değil işte işin kötü tarafı o. Sırf adından insanlar böyle işte nefretle yaklaşıyor. Tamam İsrail'den hepimiz nefret ediyoruz ama o zaman ne yapalım? Bugünden sonra bu balığa gerçek adıyla hitap edelim abi. Karas sazanı bu. Karas. Bundan sonra madem nefret ediyoruz İsrail'den bu balığa zaten adı olmayan haliyle İsrail sazanı demeyelim abi. Karas sazanı. Benim suçum ne demiş. Emre Öztan İsrail balığının İsrail ile hiçbir ilgisi yok. Bilimsel adı Carassius gibelio. Bizimkilerin dışarıdan istila eden şeylere İsrail sazanı İsrail yayını demesinden kaynak. Aynen. Ahmet Kılınç ismi yüzünden yok olacak balık demiş. Vallahi işte bence de. O yüzden bundan sonra Karas diyelim. Perna Koca Meriç Nehri'nde bile bazen hiç balık tutamıyorum. Bu yıllarda Karas hiç çıkmıyor. Önceleri balık hiç tutamasam da Karas tutardık. Yok artık yazık. Ben de Meriç'e gitmiyorum artık demiş. Yani onu bile bitirmeye başlıyoruz yani. Düşünün. İşte hem böyle bilinçsiz avcılık, diğer taraftan bu balığa olan nefret ve temizlik adı altında tutup karaya atmalar, gömmeler falan. Yani tam bir katliam. Bu balığın şanssızlığı. Ya yarın bir gün bu balığı da bulamayacağız ya. Vallahi yazık günah. Bu kadar balığın olmadığı bir ülkede veli nimet gibi bir balığa yaptığım şeye bak ya. Ulan balık çok olur da hadi balık ayırt ederiz. Bizim ayırt etme lüksümüz yok ya. O kadar balıksız bir yerde yaşıyoruz. Perna böylelikle Karas sazanı benim favorim lezzet olarak imha edenleri de uyarıyorum. Yapmayın arkadaşım. Yemezseniz suya iade etmek gerek. Lütfen cahillik yapmayın. Teşekkürler. Ya da yiyen birine götürün ya. Bir garibana verin ya. Ne bileyim. Sevaptır ya. Vallahi billahi. Hiç de öyle yok takoz gibi balık yok yenmez de öyle değil arkadaşlar. Bir yiyin ondan sonra yorum yapın ya. Biz de böyleydik yani. Şurada daha geçen seneye kadar ben de biliyorsunuz eski videoları. Ben de atıyordum karaya. Tehlikeli tür diyorduk bilmem ne diyorduk. Ama ondan sonra böyle bir aydınlandım ya. Şöyle bir düşündüm. Yok dedim ya böyle bir şey. Araştırdım bilmem ne falan. Ee, Yani siz e, ığdısına dıdısına kadar tamam araştırın demiyorum ama isteyenler tabii ki araştırsın. Ama sadece gözlemlerinizle yorum yapın.
Hepiniz böyle en kötü 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıllık balıkçı abilerimiz, dostlarımız var. 40 yılın verdiği tecrübeyle bir kıyas yapın ya. Allah'ını severseniz. Bu balık gerçekten tehlikeli mi, zararlı mı? Yani ne bileyim, o kadar da şey anlattık. Duruma göre siz kendi yorumunuzu yapın. Diyelim, devam edelim. Perişan oldu millet. Herkes arabasının içine kaçtı. Çadırları vereyim. Arabanın içine kaçsana olacak. Ben yamalı da yedim bunu. Arabanın içine de kaçamadım. Mahvoldum. Ben çok yatak yorganı ıslandım. Çadır ıslandı komple abi. Öyle bir yağmur ben asfalt görmedim ya.